Bravo 6. Going dark. Öncelikle BF6 son haberlerine başlayalım. EA ve DICE son olarak yeni 4K oynanış fragmanı bizlere yayınladı ve bomba gibi detaylar paylaştı. Miravalle ve New Sobek City ve nostaljik Operation Firestorm haritası geldi. Geri dönen Scarel ve Vector gibi yeni silahlar mevcut. Yeni gadgetlar ve güçlü anti-cheat sistemi dikkat çekiyor. En büyük yeniliklerden biri ise portal modu ve harita editörü. Server Browser tekrardan geri döndü. Açık beta'da rekor katılım oldu. Tepkiler olumlu. Satış beklentisi ise 15 milyonun üzerinde olacak. Tabii ki karşısında Call of Duty gibi, Black Ops 7 gibi büyük bir marka var. Yani bizi bu yıl oyun dünyasında çok büyük bir kapışma bekliyor. Ama başlamadan önce BF6 için heyecanlıysanız videoyu beğeni atmayı unutmayın. Abone değilseniz de hemen abone olun çünkü çıkışa doğru BF6 hakkında bir sürü detayları bu kanalda paylaşıyor olacağım. Çayınızı, kahvenizi alın. Hadi videomuza başlayalım. Öncelikle haritalar. Fragmanda öne çıkan ilk harita Miravalle oldu. Jetler gökyüzünü süzülürken de yerde tanklar ve piyadeler çarpışıyor. All Out Warfare'in özlediğimiz temposu geri döndü. Yani tamamen bir Battlefield atmosferi var. İkinci harita ise New Sobek City, çöl temalı yarım kalmış binalar ve piramit manzaralarıyla BF4'teki Oman haritasına benziyor. Şehir içi çatışmalar, helikopter sahneleri, bunlar hepsi gerçekten çok güzel. Ve nostaljik olarak da Operation Firestorm geri dönüyor. Tankların çölleri ezdiği, jetlerin ise gökyüzünü deldiği sahnelerde Battlefield 3 günlerinde bizlere selam çakıyor. Silahlar ve ekipmanlar ise Scarel SG-553, Vector gibi klasik silahlar geri dönüyor. Recon sınıfına özel decoy sniper cihazı var, havan mortarı var ve hatta yakın mekaniğine katkı sağlayan çekiç de fragmanı öne çıkıyordu. Hatta Battlefield'in Twitter'da paylaştığı bir fragmanda da ses odaklı yeni bir mayın var. Yani eğer ki tanklar yaklaştığı zaman bu mayın ses odaklı olarak çalışacak ve mıknatıs şekilde hasar veriyor olacak ama bakalım buradaki denge nasıl olacak? Çok fazla güçlü bir alete benziyor. Acaba bu mayının sesini tanklar duyacak mı veya işte nasıl bir önlem alacak? Anti-cheat tarafında ise Secure Boot ve Javelin sistemi devreye alınıyor. Bildiğiniz üzere BF6 oynamak istiyorsanız da Secure Boot'u BIOS'ta açmanız gerekiyor. Bu yeni çıkacak Black Ops 7 ve Warzone için de geçerli olacak. Bu önemli çünkü ücretsiz Battle Royale modu da geleceği için de hile ihtimali çok yüksek. Anti-cheat sistemi hakkında da yeni detaylar gelirse de sizlere paylaşıyor olacağım. En heyecan verici yeniliklerden biri ise portal modu ve harita editörü. Oyuncular artık kendi oyun modlarını tasarlayabilecekler. Sunucu tarayıcısından da portal ile geri dönmesi bekleniyor. 2040'daki bu büyük eksiklikti. O yüzden bunu BF6 ile kapatıyorlar. Tamamen hepsi beklediğimiz olumlu haberler. Oynanış ve sistem değişiklikleri. Menü tasarımı eleştiriler almıştı. DICE iyileştirmeler yapacak. Spotting sistemi de değişti. Artık Doritos yerine elmas ikonlar var. Hareket sistemi de düzenliyorlar. Kayma ve zıplama momentum kaybedecek. İsabetlilik düşecek. Amaç Call of Duty tarzı aşırı hareketlerden uzaklaşıp klasik bir Battlefield ruhuna dönecekler. Zaten bununla ilgili özellikle movement hareketiyle ilgili özel bir videom var. Ona bakabilirsiniz. Orada daha detaylı anlatıyorum. Beta ve çıkış tarihi. Açık beta ise büyük ilgili gördü. Steam'de yaklaşık 500 bini aşan eş zamanlı oyuncu vardı. Twitch'te yüz binlerce izleyici vardı. Genel izlenim olumlu. Ses tasarımı, takım oyunu ve yıkım efektleri övgü aldı. Çıkış tarihi ise zaten biliyorsunuz 10 Ekim'de olacak. Şimdi gelelim büyük kapışmaya. Call of Duty tarafı güçlü bir marka gücü var. Sadık kitlesi var. Warzone gibi devasa bir Battle Royale ekosistemi hala avantajlı. Black Ops 7'nin satışlarının çok yüksek olması bekleniyor. Oyun ne kadar çok eleştirilse de ben gene çok az satacağına da inanmıyorum. BF6 ise seriye dönüş umuduyla geliyor. Rekor beta katılımı oldu. Güçlü anti-cheat önlemleri var. Zaten onun hakkında detaylar gelecek ve otantik savaş deneyimi var. Eğer Battle Royale modu iyi tutarsa Warzone'a rakip bile olabilir. Kısa vadede BF6 15 milyon satışla Call of Duty'nin rahat koltuğunu sarsabilir ama uzun vadede EA'nin güncellemeleri, içerik desteği ve topluluk yönetimi belirleyici olacak. Warzone'daki mikro ödemeler, oynaması ücretsiz model sayesinde de ana gelirini in-game satın alımlarından elde ediyor. 2020'de Modern Warfare ve Warzone birlikte Activision'a yalnızca bir çeyrekte 1,2 milyar dolar kazandırdı. Bunu kaynaklarında zaten açıklama kısmında bırakıyor olacağım. Skinler, Battle Pass, kozmetikler olsun. Yani Warzone'un uzun vadeli ve sürekli gelir akışına Call of Duty'nin en büyük silahı oluyor. Black Ops 6 satış performansı Activision resmi rakam açıklamadı ancak oyun 2024'te ABD'de yılın en çok satan oyunu oldu. Bu da milyonlarca premium satış demek. Serinin önceki rekorlarına bakarsak da
Modern Warfare 2 2022'de çıkan oyun ilk 3 günde 8 milyon dolar. Black Ops 2 ise yani 2012'de çıkan Black Ops 2 önceki rekoru elinde tutuyordu. Modern Warfare 2 tarafından geçildi. Sonuç olarak da fragmanda gösterilen haritalar, silahlar ve portal modu beklenti yükseltti. Ama bazı sorular hala var. İşte silah dengeleri nasıl olacak? Sunucu tarayıcısı sadece portalda mı kalacak? Portal gerçekten yaratıcı şeyler için mi kullanılacak yoksa sadece XP farm için mi kullanılacak? Bunların cevabını çıkışla beraber göreceğiz. Ben iki oyunu da oynayan biri olarak da hem iki oyunu da deneyeceğim. Hikayesi olsun, Battle Royale olsun, multiplayer vesaire. Bunların analiz videolarını kendi görüşümle sizlere aktarıyor olacağım. Zaten beta hakkındaki görüşlerimi ekranda veriyorum. Onları isterseniz de beta görüşlerine bakabilirsiniz. Oyun zaten full çıkacağı zaman da hem Call of Duty Black Ops 7 hem de farklı modları da farklı şekilde inceleyerek de görüşlerimi o şekilde anlatıyor olacağım. Son olarak da Battlefield aslında köklerine geri döndü diyebiliriz ama bakalım satışta veya işte oyun çıkacağı zaman da o performansı gösterebilecekler mi? Bu Call of Duty için de geçerli olacak, o yüzden bakalım bu sene iki oyundan da nasıl bir performans sergilenecek. Bunların cevabını çıkışta zaten hep birlikte beraber göreceğiz. Eğer video hoşunuza gittiyse de beğenmeyi ve daha fazla Battlefield 6 içeriği için de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Coştuk. No, süperdi. Geri çekil. Ama biraz puşlamak lazım ya. I'll sniper shotgun. Chat bu silah süper. Chat. Abi nasıl oynarım?